Yılbaşı tatili öncesi Ömer'le Kıvılcım'ın yaşayacağı büyük şok yeni bölüme damgasını vuracak. Hamile olduğunu açıklayan Bade, yalan mı söylüyor yoksa hamileliği gerçek mi? Bu konudaki senaryo peş peşe şoklar yaşatacak. Asil, Abdullah'a tam olarak ne demek istedi ve neyi ima etti? Yıllardır saklanan büyük sır herkesi şaşırtacak. Başak'la Fatih beklenmedik sürprizlerle karşılaşacakken, Ünal'ların evinde yeni kaosları başlatan kişi kim olacak? İlhami ile konuşan Nursema'nın yolu Rüzgar'la nasıl kesişiyor ve bu işin sonucunda kim harcanacak? Salkım'ın bitmek bilmeyen ince planları ise birçok olayın fitilini ateşleyecek. Ayrıca iki karakter diziden ayrılıyor. Hepsinden ve daha fazlasından şimdi kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Önümüzdeki bölüm yılbaşı tatili öncesi son bölüm. Yani önümüzdeki bölümden sonra 2 Ocak'ta yeni bölüm yayınlanmayacak. Bir sonraki yeni bölüm 9 Ocak'ta olacak. Bu yüzden önümüzdeki haftanın sezon finali havasında geçmesini bekliyoruz. En büyük şoku da Ömer'le Kıvılcım yaşayacak. Çünkü Bade hamile olduğunu açıkladı. Zaten ne hikmetse dizilerde tek seferlik birliktelik yaşayanlardan Şimşek hızıyla hamilelik haberi geliyor. Bunlardan biri de Bade oldu. Fakat bu konuda Bade yalan söylüyor olabilir. Çünkü sünnet düğünü organizasyonuyla amacına ulaşamadı. Kıvılcım, Ömer'in yanında durarak kimin sünnet annesi olduğunu herkese gösterdi. Böylece Bade, istemeden Kıvılcım'la Ömer'i bir araya getirmiş oldu. İşte bu nedenle kendi ayağını sıktığını düşünerek yeni planını devreye soktu. Bade artık Ömer'i ve Kemal bebeği takıntı yaptı. Dizinin yeni görkemi Bade oluyor diyebiliriz. Sırf Ömer'i kendine bağlamak ve Kıvılcım'ı ondan tamamen uzaklaştırmak için herkesin içinde hamile olduğunu açıkladı. Muhtemelen yalan söylüyor. Ancak gerçek olsa bile Ömer'le bir araya gelmesi imkansız. Çünkü her ne kadar şu an ayrı olsalar da Ömer'le Kıvılcım birbirlerini hala seviyor. Bu süreçte bunu daha iyi anlayacaklar. Fakat Ömer'in Bade ile tek bir gece geçirmesi işleri Arap saçına çeviriyor. İşin sonucunda Kıvılcım Ömer'den daha da uzaklaşacak. Hatta Asil'le yakınlaşma senaryosu bile başlayabilir. Ömer ise Bade'ye karşı artık daha net olmaya başlayacak. Fakat iş işten geçti. Asistan sıfatıyla her daim Ömer'in yanında olan, 7/24 Ömer'in evinde kalan, aynı evin içinde yemek yiyip kahve içen, her davete Ömer'le giden Bade kendini bir asistan olarak görmüyor artık. Ömer'in eşi ve Kemal'in annesi olarak görüyor. Bu işin sonucunda dizide yeni faciaların yaşanması kaçınılmaz olacak. Şimdi gelelim diğer bomba senaryoları ve sürpriz gelişmelere. Başak'ın eski sevgilisi Murat, Fatih için beklenmedik sürprizlere imza atacak. Fatih ve Başak ikilisi beklenildiği gibi giderek birbirlerine alışmaya ve hoşlanmaya başladılar. Aralarında eski sevgili krizi yaşanacak ve hatta Fatih Başak'ı kıskanmaya başlayacak. Ancak aileden biri, mesela Nursema, Nilay veya Salkım, eğer Başak'la Murat'ı birlikte görürse aile içinde ortalık karışır. Ayrıca Ünal'ların evinde kaosun dozu giderek artıyor. Çünkü Başak eve alışmaya başladı ve kendi karakteriyle evdekileri karakteri çatışınca ortaya kaotik bir tablo çıkacak. Yani Ünal'ların evinde Başak rüzgarı başlıyor ama karşısında da tatlı dili ve güler yüzüyle yılanı deliğinden çıkaran bir Salkım var. Nursema ise hayatında yeni bir defter açıyor. Defterin başında da Rüzgar ve İlhami var. Halihazırda İlhami ile konuşan Nursema adeta flörtümsü şekilde mesajlaşıp gülücükler saçarak İlhami'ye yine yeşil ışık yakıyor. Fakat sanat yönetmeni olarak yeni başlayacağı işinde yolları Rüzgar'la kesişecek. Ve beklediğimiz gibi Nursema yine iki kişi arasında gidip gelecek. Peki bu hikayede yanan kim olacak? Elbette yine garibim İlhami. Çünkü Nursema Rüzgar'la yarım kalan hikayesine devam edecek. İlk başta İlhami ile yakınlık kursa da İlhami yine yarı yolda bırakılmış hissedecek. İşte tam bu anda Nilay'ın da söylediği gibi İmam'ın intikamı senaryosu başlayacak. Diğer yandan Emir'le Çimen'in ayrılması hem Kıvılcım'ı hem de Salkım'ı mutlu etti ancak mutlulukları kısa sürecek. Çünkü Emir'le Çimen birbirlerinden vazgeçemeyecek. Böylece hem Salkım'ın hem de Kıvılcım'ın karşılaşacağı yeni sürprizler aileler arasındaki gerilim'i iyice yükseltecek. Tabiri caizse büyük fırtınaların kopacağı, eski Kızılcık Şerbeti kaoslarını hatırlatan günler başlayacak. Üstelik başrolde Salkım olacak. Çünkü Salkım beklediğimizden de fena çıktı ve güler yüzle, tatlı dille iş bitiren bir karakter. Bunlar daha başlangıç. Şimdi gelelim Asil'in Abdullah'a ima ettiği büyük sırra. Şirkete sadece Asude'ye yardım etmek için gelmediğini söyleyen Asil, aslında büyük bir intikam planıyla gelmiş. Abdullah'a belki de geçmiş günahlarınızın vebalini ödüyorsunuzdur diyen Asil neyi ima etti? Bu büyük sır konusunda akıllara gelen ilk ihtimallerden biri Asil'in Abdullah'ın oğlu olma ihtimali. Evet, aralarında çok yaş farkı yok ancak belki de Abdullah 18-19 yaşlarında yine bir naneler yemiştir ve Asil Abdullah'ın meşru çocuğudur. Peki eğer böyleyse Asil Nursema'yla kardeş olduğunu bilerek neden ben seni alır mıyım desin.
Bu senaryo Asil'in Abdullah'ın oğlu olma ihtimalini azaltıyor. Bir diğer ihtimalimize göre Abdullah, geçmişte bir takım işlere bulaşarak şirketi de büyütme yolunda Asil'in babasıyla büyük bir düşmanlık kurmuş olabilir. Bildiğiniz gibi Asil, Asude'nin üvey yeğeni ve Asude'nin abisi Asil'in üvey dayısı, küçükken onu büyüten kişi. Belki de Asil'i babasından ayıran kişi Abdullah Ünal'dır. Peki sizce Asil'in ima ettiği büyük sır ne olabilir? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Ayrıca son olarak diziye Zülker ve Hikmet karakterleri veda ediyor. Yeni gelişmelerden ve videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.